Merhaba arkadaşlar. Bu videomda yığıt veri yapısından bahsedeceğim. Aslında yığıt veri yapısı bilgisayar biliminde oldukça popüler bir veri yapısıdır. Çok karşımıza çıkabilecek bir veri yapısıdır. Yığıt veri yapısı aslında bir dizi, bir liste gibi bir temel bir veri yapısı değildir. Bilakis bu veri yapıların üzerine kurulmuş bir özelleştirilmiş bir veri yapısıdır diyebiliriz. Yani arka planda yine biz ya diziyi veya listeyi görebiliriz. Ee, Bunun ayrı bir veri yapısının olmasının sebebi nedir? Normalde listede istediğimiz konuma eleman ekleyebilir, istediğimiz konumdan eleman silebiliriz. Ama yığıt veri yapısında giriş çıkış konumu sınırlandırılmıştır. Dolayısıyla yağıt veri yapısının çalışma prensibi nedir? En son giren eleman sil dediğimiz zaman en son giren elemanın ilk çıkacağı bir veri yapısıdır. Çünkü kullanacağımız uygulamalarda bu gibi hareketler gerektiği için bu veri yapısı önemli hale gelmektedir. Örneğin bilgisayar belleğinin çalışma mekanizmasına baktığımız zaman fonksiyonların birbirini çağırması ve bir şekilde kapanma şekline, yine bellekteki aktivasyon kaydının oluşmasına, herhangi bir hücreye erişmemizdeki e, birden çok aynı isimde olabilir ama en son çağrılan ilk geliyor elinize mesela bu şekilde. Dolayısıyla orada bir yığıt mekanizmasının kullanıldığını görebiliyoruz. Yine web tarayıcıları veya benzeri uygulamalarda geri al hareketi aslında en son yapılan işlemin yapıdan çıkarılmasıdır değil mi? En son yapılanın getirilmesidir aslında. Dolayısıyla yine yığıt veri yapısını burada kullanıldığı görebiliriz. Yine labirent örneği önemli bir örnektir. Çünkü labirentte sürekli aynı yerlerde dolaşmamak adına gidilen yerlere taş bırakma mantığıyla ilerlenir ve bir duvara çarpıldığında dönüp en son attığınız taşı alırsınız ve o şekilde bir boş bir yer bulana kadar devam edersiniz taş almaya ve tabii ki arkadan gidince yine taş yerleştirme şeklinde ilerliyoruz. Yine sayı tabanlarının dönüştürülmesinde yığıtın kullanımını e, aslında yaygın olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi yığıt veri yapısında aslında yığıtla özdeşleşmiş ya da stack diyebiliriz İngilizcesi şeklinde. Yığıtla özdeşleşmiş metotlar var. Bunlar nelerdir? Push metodu, pop metodu, tab metodu, işte is, empty metodu ve belki de kullanılabilecek olan clear metodu. Dikkat ederseniz burada bir liste veri yapısındaki gibi işte bir arama metodu diye bir şey yok. Çünkü bu belli uygulamalar için kullanılacak bir veri yapısıdır. Mesela o labirentteki örneği düşünün. Labirentte işte şöyle bir soru sormazsınız. Şu şekildeki bir taşı ben nereye attım? Çünkü bu labirent çözme örneğinde bizim işimize yarayacak bir bilgi değildir. Ama işte yine yığıtta kaç adet taş var? Bu da mesela ya da labirentte kaç tane taş attım? Bu da bizim. Çünkü amacımız labirentten çıkmaktır. Genelde yığıtın kullanıldığı uygulamalara baktığımızda yığıtta bulunan eleman sayısını getir diye bir mesela ihtiyaç olmamaktadır. Ama olursa tabii ki bu ekstradan eklenebilir. Push metodu nedir? Yığıta eleman eklemeyi sağlayan fonksiyondur. Pop metodu en son giren elemanı çıkartmaya yarayan fonksiyondur. Tab metodu çıkmak üzere olan elemanı gösteren. Yani çıkartmıyor ama çıkmak üzere eleman çıkmak üzere olan veri budur diyor. Yine isempty işte yığıt boş mu kontrolü clear'de bir anda yığıtın temizlenmesi gerekebiliyor. Yine bilgisayar biliminden örnek vermek gerekirse mesela infix ifade nedir? Şu şekilde yazdığınız zaman bu bir infix ifadedir. Bunu postfix'e çevirir. Yani x ve y'nin toplanması gibi. Postfix'e çevirdiğiniz zaman işlem önceliğini düşünmenize gerek kalmaz. Çünkü işlem önceliği zaten postfix'in içerisinde kendiliğinden vardır. Yani x ve y'yi topla işte z ile çarp dediğin zaman hani burada önce ben y ile z'yi mi çarpayım gibi bir olaya girmemiş oluyorsunuz. Çünkü zaten işlem önceliği postfix'in içerisinde bulunmaktadır. Yine bunda bakın infix'ten postfix'e dönüştürmede yığıt kullanılıyor ve postfix ifadenin hesaplanmasında yani işte bu sonucun hesaplanmasında yine yığıtın kullanıldığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla çok sık kullanılan, çok sık karşımıza çıkabilecek bir veri yapısıdır. Bunu biz arka planda iki farklı şekilde gerçekleştireceğiz. Bir
dizi üzerinde bir de liste üzerinde gerçekleştireceğiz. Bu iki veri yapısı temel veri yapısıdır. Ama gerçekleştireceğimiz şey nedir? Bir özelleştirilmiş bir veri yapısı, giriş çıkışı sınırlandırılmış bir veri yapısıdır, yığıt veri yapısı. Ya dizi üzerinde ya liste üzerinde. Burada hani dezavantajı nedir diye soracak olursanız, dizinin biliyorsunuz hani alanı sınırlıdır. Dolduktan sonra dizinin genişletilmesi gerekiyor. Bu şekilde bir belki dezavantajdan bahsedebiliriz. Şimdi kod kısmına geçecek olursak, önce tabii ki yığıt başlık dosyasını zaten şablon bir yapıda olacağı için bütün hepsini buraya yazıyoruz aslında. Şimdi ilk gerçekleştirme şeklimiz dizi üzerinde gerçekleştirme. Dolayısıyla bize bir tane dizi gerekecek ve dizimiz şu şekilde olduğunu düşünelim ve burada elemanları saklayacağız. Gerçekleştirmemiz gereken senaryo neydi? En son girenin ilk çıkacağı senaryoydu. Dolayısıyla mesela ben elemanları eklemeye başladım. A, B'yi ekleyeceğim, C'yi ekleyeceğim. Şimdi eleman sil dediği zaman benim ne yapmam gerekiyor? C en son eklendi, C'yi silmem gerekiyor. Diğer senaryoyu düşünün. Sürekli başa ekleyip elemanları kaydırma şeklinde. Bu mantıksız. Çünkü sildiğiniz zaman da bu sefer sola kaydırmanız gerekiyor. Eklemek için sağa kaydıracaksınız. Gereksiz bir hamle olur. O zaman gelen elemanı ben dizide en son nereye kadar gitmişsem oraya kadar oradaki yere eklerim, boş yere, ve bu şekilde. Şimdi bir dizide burada eleman var mı yok mu? Böyle bir soru soramayız. Çünkü bunun türünü bilmiyoruz. Tür tam sayı mı, bir adres mi, bir karakter mi bilmediğimiz için bizim burada bunu tutacağımız bir top of stack, yani top of stack neden diyoruz? Bunu bir ilaç kutusuna benzetebiliriz. Dolayısıyla bunun içerisine ilaç attıkça mesela işte top of stack, yani yığıtın tepesi neresi? Şu an burası. Bir tane daha atarsam yığıtın tepesi burası olur. Onun için bu yığıtın tepesini ifade eden bir değişken. Nedir aslında bu? Bir tam sayı değişkeni. Yani ben buna şu an mesela işte D'yi de eklediğimizi düşünsek, indeks numaraları bunların. Dolayısıyla 3 dediğim zaman şu an çıkmak üzere olan elemanı hangi indekstedir? 3. indekstedir. D. En son D geldi çünkü. Top of index'i bir azaltırsam çıkmak üzere olan C olur. D orada kalmış kalmamış önemli değil. Çünkü benim referans aldığım şey top of stack'tir. Top of stack eğer hangi indeksi gösteriyorsa o indeksteki eleman en son eklenmiştir ve çıkmak üzeredir aslında. Bu senaryo üzerine kuracağız. Dolayısıyla bize bir tane dizi lazım. Dizi ilk elemanın adresi şeklinde tutulan bir yapıyı da hatırlayacak olursanız ve bu items dedik ve bize top of stack lazım. Bu da bir tam sayı indeksi tutuyor. Top of stack şeklinde. Bir tane de dizi olduğu için kapasite lazım aslında. Bir tane kapasite diyorum. Public kısma geldiğimiz zaman nesne, yığıt nesnesi oluştu. Yığıt nesnesi oluşunca ben İşte kapasiteyi başlangıçta mesela 100 olarak belirledim. Top of stack 0 olursa 0 geçerli bir indekstir. Onun için -1 diye bunu vurgulayacağız. Çünkü -1 olmayan bir indeks aslında. Sıfırdan başlıyor indeksler. Onun için eleman olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Ve items dizisi de burada oluşacak. Ve kaç adet olacaktı? Kapasite kadar olacak aslında. Evet, burada hangi fonksiyonların olduğunu olması gerektiğini söylemiştik. Push, pop, top, isEmpty, clear şeklinde. Basitlerinden başlayabiliriz. Mesela isEmpty birkaç şeye bakabilir. isEmpty yani boş mu değil mi anlayabilmek için true false döndürüyor isEmpty fonksiyonu. Ve burada aslında baktığı şey ne olacaktır? Top of stack'e bakacak burada. Top of stack eğer -1 ise o zaman bu yığıtta aslında herhangi bir veri yok demektir. Top of stack'e sadece baz alıyorum ben. Başka ne vardı? Clear var. Clear her ne kadar sanki yoğun bir fonksiyonmuş gibi görünse de aslında çok basit bir fonksiyon. Clear fonksiyonu. Çünkü benim referans aldığım şey top of stack. Top of stack'i başlangıç konumuna getirirsem bu yığıt temizlenmiş olur. Çünkü ben bunun içerisindeki türü bilmediğim için gidip işte şurayı sileyim. Nasıl sileceğiz? Yani buraya ne yazacağız? Tam sayı mesela ne yazacağız? -1 mi yazacağız buraya? -1 de bir tam sayı. Onun için buraya bir veri yazamayız. Ve zaten ben veriyle ilgilenmiyorum. Benim referans aldığım şey nedir? Top of stack'tir.
Top of stack eksi 1 ise zaten başlangıç konumuna döndüm demektir. Dizi isterse 10.000 elemanlı ve içerisinde dolu olsun, hiç fark etmez. Top of stack eksi 1 ise yığıtta veri yoktur. O zaman ekleme kısmına gelelim hemen. Neydi? Push fonksiyonuydu. Dolayısıyla biz dışarıda item alacağız. Veriyi alacağız ve veri neyi kontrol etmesi gerekiyor? Bu bir dizi, çünkü dolma ihtimali var. O zaman şuna bakacağız. Top of stack eğer kapasiteye kadar gelmişse, yani kapasiteye gelemez aslında. Kapasiteden bir eksiğine gelebilir. Dolayısıyla şöyle diyebiliriz. Top of stack artı 1, yani sıfırdan başladığı için 99'a kadar gidebilir. 99 artı 1 100. 100 100'e eşitse demek ki eklenecek yer kalmamış demektir. O zaman reserve isminde kendi yazacağım fonksiyonu çağırıyor. Bu da işte iki kat daha büyük bir yer açıyor aslında. O zaman bu private alanda dışarının ilgilenmeyeceği bir fonksiyondur bu. Ve bu fonksiyon dışarıdan kapasiteyi alıyordu. Yani dışarıdan dediğim, yine ben çağırıyorum aslında. Ve yapacağımız şey, şimdi burada dizi çöp oluşmaması adına şu an ne var burada? Items buranın ilk eleman adresini gösteriyor. O zaman ben burada mesela yeni bir tane dizi oluşturmam lazım. Hatta daha büyük, yani bunun 2 katı kadar oluşturuyorum. 2 çarpı göndereceğim oraya. Dolayısıyla buraya elemanları bir bir kopyalamam lazım. Veriyi kaybetmememiz gerekiyor. Daha sonra bu tabii tmp diye lokal bir pointer var ama gösterdiği dizi heap'te olacak. Daha sonra bu diziyi sildikten sonra items burayı gösterecek. Yoksa o eski gösterdiği dizi yok edilmediği için çöp olarak kalır. O zaman ben yeni bir dizi oluşturuyorum. İşte tmp isminde. Ve bu new kapasite büyüklüğünde. Daha sonra da birer birer kopyalayacağım aslında elemanları. Top of stack'e kadar, şimdi sıfırdan top of stack ne aslında? Top of stack'e kadar dediğimiz şey nedir? Eşit olacak. Gerçi zaten eski kapasite kadar da diyebiliriz buna. Çünkü o kadar eleman var ki dolmuş burası aslında kapasite kadar. Ve bunu artırıyoruz. Ve burada aslında yaptığımız şey bir bir kopyalama. Evet, bir bir kopyaladıktan sonra bu for döngüsü çıktığında artık items dizisi içerisindeki verilerin hepsini kopyalamış oldum. Bunu iade edebilirim. Burada bu şekilde ifade etmemiz, items arkasında bir tane object değil bir dizi gösterdiğini ifade ediyoruz ve bunu iade ediyor. Daha sonra items tmp'nin gösterdiği yeri göstersin diyoruz. Ve yeni kapasite de değişmiş olacak. Bu şekilde yer ayırma, 2 kat uzunda bir yer ama çünkü diziyi başka türlü genişletemeyiz. Yeni bir dizi oluşturup o şekilde genişletmemiz lazım. Yine ekleme kısmına geliyorum. Eğer bu if'i atlıyorsa ekleyecek yer var demektir. Ve bakın şöyle ekliyoruz aslında. Şimdi elimizde bir dizi var demiştik. Ve diyelim ki işte 2 tane eleman eklenmiş olsun. A ve B. Items bu dizinin ilk elemanın adresini gösteriyor. Ve top of stack şu an nereyi gösteriyor? Top of stack. Bunlar dizileri, yani gösteriyor dediği içerisinde değer barındırıyor. Tabii bu bir indeks sonuçta, tam sayı. Şu an biri içerisinde 1 barındırıyor. Yani diyor ki en son eklenen veri B. O zaman ben önce bunu arttırmam lazım. Çünkü direkt bunun içerisinde saklı bulunduğu indekste yazarsam B'nin üzerine yazarım. Önce bunu 1 arttıracağım. Daha sonra ekleyeceğiz. Yani top of stack'i 1 arttırıyorum ve daha sonra da bu items'ın top of stack'ine yeni gelen veriyi ekliyorum. Yani önce bunu arttırdık. Ne oldu? Bu 2 oldu. Ve yeni gelen C buraya eklenmiş oldu. Artık referans aldığım kısımlar ne kadarlık? Şu kadarlık yerler. Çünkü yeni C verisi eklenmiş oldu. Evet, ekleme işlemi bu kadar aslında. Bir de ne vardı? Hani silmeden sadece çıkmak üzere olan elemanı ifade eden vardı. Onu da buraya yazalım. Top fonksiyonuydu.
Tab fonksiyonu yalnız yığıtın içerisinde eleman yoksa çağrılmaması gereken bir fonksiyondur. İşte eğer boşsa bunun aslında e, işte veri yok şeklinde belki bir hata fırlatması gerekebilir. Yani bu satırı atlıyorsa demek ki en az bir tane eleman var yığıtın içerisinde. Nerede o da? Dizide zaten anlık erişim. Yani bu dediğim gibi hani ben bu taraflara buraya doğru ekleyerek yığıtı büyütüyorum. Diyelim ki 15.000. indekse kadar vardık ama siz burada işte items top of stack dediğiniz an bu bir çarpma bir toplamayla oraya varacaktır anlık erişim olduğu için. Evet ve ne kaldı aslında? Silme işlemi kaldı. Yani pop işlemi kaldı. Evet yine boşken çağrılmaması gereken bir fonksiyondur bu. Yine kontrol edilmesi gerekiyor. Daha sonra da bizim aslında referans aldığımız top of stack'ti. Top of stack'i 1'e azaltmak yığıttan silmek anlamına geliyor. Top of stack'i 1 azalttım ve bunu tamamlamış oluyorum. Evet clear, is empty bunlar hepsi tamamlandı. Bir de yıkıcı fonksiyonunu yazacağız. Çünkü bir yığıt nesnesi oluşunca bir dizi oluşuyor. Bunu iade etmemiz yıkıcı fonksiyon açısından yeterli. Evet gelelim test kısmına. Burada yığıtı ekledik. Örneğin bu yığıtı kullanarak taban dönüştürme işlemini düşünelim. Yani mesela işte 16 tabanında bir sayı bu 10 tabanındayken biz 16 tabanında bu nedir diye sorduğumuz zaman yapılan işlem nedir aslında bir matematik defterinde? Bunu sürekli 16'ya böleriz. İşte 1 ile 0 ve bölerek aşağı doğru iniyoruz ya buradan yukarı doğru çıkıyoruz. Yani aslında sayı oluştururken en son elde ettiğimiz sayıdan başlıyoruz. Yine bir yığıt yapısı. En son elde ettiğimiz sayıdan başlayarak yukarı çıkıyoruz. Onun için burada aslında işte 1-0 şeklinde ifade edebiliriz. Şimdi bu ufak uygulamayı nasıl aslında yapabiliriz buranın içerisinde? Şuraya bir tane çünkü ABCD falan da olduğu için bunu string'de döndüren bir şey yazmamız gerekiyor. Taban dönüştür dedim. Evet burada sayıyı alacağız ve dönüştürülecek tabanı alacağız. Ve burada bizim yapacağımız şey sayıyı sürekli bölmek ve sayı ne zamana kadar bölünüyor? Sıfırdan büyük olduğu süre devam edecektir. Şurayı incelersek 16'yı 16'ya bölüyorum ve buradaki sayıyı tekrar bölmeye devam ediyorum. Aslında burada kalanı yığıta atıyoruz. Yani bu şöyle bir şey. Burada şu küçük uygulama 0'ı yığıta attık sonra 1'i yığıta attık ve artık bölme işlemi bitince de yığıttan pop yapıp buraya yerleştireceğiz. Bu şekilde ve oluşmuş olacak. O zaman burada bir tane yığıt tanımlamamız gerekiyor. Bu yığıt tam sayılardan oluşacak. Kalanları içerisine atıyoruz. Rakamlar diye bir string tanımlayacağım. Bu şekilde sıfırdan F'ye kadar aslında rakam bunlar. Çünkü 16'lık tabana dönüştürdüğümüzde A, B, C diye rakamlar da gelebilir. Burada işte 0 ise 0 değeri, 1 ise 1 değeri, 2 ise 2. Yani bunu direkt kalan kaçsa oradan mesela kalan 10 ise A gelecek. 10. çünkü indekste A var. Bu şekilde rahatlıkla okuyabiliriz. Şimdi burada kalanı önce bir hesaplayalım. Modunu alacağız dönüştürülecek tabandan. Ve bu kalanı direkt yığıta atıyorum aslında. Ve daha sonra sayıyı küçültüyorum bölerek. While döngüsü bittiği zaman bütün kalanlar yığıta eklenmiş oldu. Bu şekilde bütün kalanlar yığıta eklenmiş oldu. Şimdi biz sayıyı oluşturmak için yığıttan sürekli veriyi çıkartıp string'e şey yapacağız. String için de burada bir şey tanımlayabiliriz. İşte yeni sayı şeklinde boş bir string.
Ve ben burada yine bir döngüyle işte yığıtın içini boşaltmam gerekiyor. Dolayısıyla yığıt neydi? Is empty diye bir fonksiyon vardı. Yığıt eleman içerdiği sürece bu döngü devam edecek. Ve her çıkarttığımız elemanı çıkartmadan, çünkü çıkarttığımız gibi elemanı kaybediyoruz. Çıkartmadan bunu yeni sayıya ekleyeceğim önce. Yeni sayı stringine bir aslında yani string birleştirme işlemi yapıyorum. İşte bu rakamlar burada devreye giriyor. Yığıtta çıkmak üzere olan neydi? Top fonksiyonu getiriyordu. Çıkmak üzere olanı getiriyoruz. Kaç? Mesela 5. 5 ise karşılığı 5. 5 ise 5 ama işte A, B, C'yi de bu şekilde yazdırabiliyoruz. Ve bu sayıyı artık yeni sayıyı eklediğimiz için yığıttan artık silebiliriz. Yığıttan pop diyerek silebiliriz. Ve bu döngü bittiği zaman aslında ben sayıyı elde etmiş oluyorum. Yığıtı iade edip bu sayıyı döndürebiliriz. Yeni sayı. Dolayısıyla bu bir string döndürecektir. Şimdi buradan da işte kullanıcıdan 10 tabanında bir sayı alıyorum. Daha sonra dönüştürülecek tabanı alıyorum. Bunu da elde ettikten sonra direkt ekrana yeni sayı diyelim. Evet, buradan taban dönüştür fonksiyonunu çağırıyorum. Sayı ve taban şeklinde. Evet, bir de şurada pointer'ı koymayı unuttuk. Çünkü new'in döndürdüğü değer adrestir her zaman. Evet, şimdi masa üstüne gidelim ve burada cmd yazıp konsolu çalıştıralım ve bu şekilde make dosyasını getiriyorum. 10 tabanda sayı deminki örneğimiz mesela dönüştürülecek taban 16 ve 10 olarak karşımıza gelir. Tekrar bir sayı denediğimiz zaman işte daha büyük bir sayı. Bunu yine 16'lık tabanında bu şekilde bir sayıya dönüştürecektir. Şimdi bu bizim dizi üzerinde gerçekleştirdiğimiz yığıt şeydi. Bir de bunu liste üzerinde de gerçekleştirebiliriz. Tek yönlü bağlı liste bu iş için yeterli. Onun için şöyle bir yapıda olacaktır aslında. Ve burada listenin başına mı eklemek, sonuna mı eklemek yeni gelen elemanı? Bu aslında tabii ki başına eklemek. Çünkü çıkacak olan elemandır. Yani en son giren ilk çıkıyor. Şimdi sen bunu gidip listenin sonuna eklersen adam orada elemanı sil dedi. Pop fonksiyonunu gönderdi. Ne olacak? O zaman hep listenin sonuna kadar gitmen lazım. Yani yapılamaz değil ama performans kaybı söz konusu. O zaman hemen listenin başına ekleyip sil derse de zaten direkt listenin başından sileriz. Çünkü item tabii buna item demektense aslında e, işte head diyebiliriz. Mesela listenin ilk düğümün e, adresini gösteren. Bunu direkt sileriz. Head bir ilerler. Dolayısıyla çıkmış olur. Yani gidip listeden en sonuna bir öncesine falan yerleşmek gibi bir şeye gerek yok. Hatta burada tabii ki bunun ismi yığıt açısından konuşacak olursak bu da değil aslında. Top of stack diğerine uyumlu olsun diye. Top of stack çünkü çıkmak üzere olan düğüm en son giren düğüm bu olduğu için budur. Burada bir öncekinde top of stack bir tam sayıydı. Burada ise bir düğümün adresi olacak aslında. Ve ben aslında üstünde direkt değişiklik yaparak gideceğim ki nelerin değiştiğini görebilirim rahat bir şekilde. Ve dolayısıyla hani yeni bir başlık dosyasına eklemeyeceğim. Aslında doğru olan yeni başlık dosyasına eklemek. Burada mesela direkt struct olarak da tanımlayabiliriz düğümü. Sonuçta bu düğüm de yine şablon bir düğüm olacak. Ve bunun da buraya bu şekilde yapıştırıyoruz. Ve düğümde ne var? Bir veri bir de aslında adres kısmı var. Veri kısmı işte data diyebiliriz. Bir ilerisinde next diyelim. Ve bir kurucu fonksiyon da bunu aslında object data ve node object nex diyelim. Girilmezse null yani varsayılan bir parametre olarak tanımladım. Şimdi burada this data'ya yeni gelen datayı veriyoruz. Next de eğer girilmişse yine this
next diyelim işte nx şeklinde. Bizim düğüm aslında bu kadarlık bir düğüm. Şimdi neler değişecek bu kısımda, yığıt kısmında? Artık yer ayırmayla bir ihtiyacımız yok. Çünkü burada bir dolma ihtimali yok. Yer gelen yeni veriyi düğüm olarak yığıta ekliyoruz aslında. Şimdi object items diye bir şey olmayacak. Kapasite diye bir şey olmayacak. Top of stack artık bir tam sayı değil, bir düğümü gösteren gösterici, yani node object ve bu bir artık göstericiye dönüştü. Yeni bir yığıt oluşturulduğu zaman top of stack bu durumda ortada hiçbir veri olmadığı için null'ı gösterecektir. Dolayısıyla is empty olup yani boş mu değil mi bunu nasıl anlayabiliriz? Null'sa boştur şeklinde artık kontrolü buna çevirmiş olduk. Clear dediğimiz zaman artık clear bu kadar basit olmayacak çünkü her düğüm new ile oluşturulacağı için her düğüm çöp olarak kalır. Top of stack null'a eşit derseniz evet bu yığıt boşalmış demektir ama dediğim gibi her düğüm çöp olarak kalmamalıdır. Şimdi burada yine veriye ekleyecek dışarıdan iki kişi sizin dizi üzerinden mi gerçekleştirdiğiniz, liste üzerinde gerçekleştirdiğiyle ilgilenmez. Çünkü o bir yığıtın yığıt gibi davranmasına bakar. O zaman dışarıdan parametre aynı gelecektir size. Bir veri gönderilecektir. Peki burada bizim dolma ihtimali yoksa böyle bir şey kontrol etmemize gerek yok. Burayı nasıl yazabiliriz? Bakın. Şöyle bir örnekte işte daha önce A, B, C, D verileri eklenmiş. Şimdi A en son eklenmiş. Şimdi yeni bir veri ekleniyor. Dolayısıyla artık en son eklenen bu olacağı için top of stack onu gösterecek. Burayı göstermeyecek. Ama şöyle söyleyelim. Şimdi bu düğüm oluşma aşamasında bunu bir satırda yazabiliriz. Düğüm oluşma aşamasında diyor ki bana next'i gönderirsen yani bunun ileri göstereceği yeri ben bu yeni oluşan düğümün ilerisini oraya atarım. Tamam o zaman bu ilerisi neresi? A düğümünü gösterecek. A diye bir şey elimde yok. Top of stack var. O zaman burada nesne oluşurken şimdi new düğüm oluşuyor burada. Ve bu düğüm iki parametre alıyordu. Veri belli zaten item. İkincisi nedir? Diyor ki ilerisi varsa elinde orayı göstereyim. Var. Yani şimdi birazdan değişecek ama top of stack halen A düğümünü gösteriyor. Dolayısıyla bizim burada A düğümünün adresini tutan top of stack'i biz oraya adres olarak gönderdik. Şöyle bir görüntü oluşur ve new bize bu oluşan yeni düğümün adresini döndürecektir. New. Oluşan yeni düğümün adresini ben nereye atayacağım? Sonuçta artık yeni top of stack o oldu. Mesela burada x'i eklemiştik. Yeni top of stack burası mıdır? Hayır artık. Bu işi yaptıktan sonra yeni top of stack artık şurası olacaktır. Burayı nasıl yapabiliriz? New bu oluşturduğu düğümün adresini dönüyor zaten. Oluşturduğu düğümün adresini biz top of stack'e atarsak işte top of stack diyorum ve bunu atıyorum ve ekleme işlemi gerçekleşmiş olacaktır. Top neydi? Yine boşsa hata fırlatacak çünkü çağrılamaz. Değilse de top of stack zaten çıkmak üzere olan düğümü gösteriyordu. Bunun bizden datasını istiyor. Çünkü dışarısı veriyle ilgilenir, adresle ilgilenmez. Çıkar demek dediğimiz zaman yine boş olup olmadığını kontrol ediyor. Ve çıkarabilmek için bir kere eski haline almış olduk ve burada çıkar dediği zaman A'yı sileceğiz. Şimdi A'yı silmeden önce yani A verisini bazı pub fonksiyonları veriyi de gönderiyor silerken. Biz ama direkt siliyoruz. Onun için tap'ı kullanması gerekiyor. Aynı zamanda veriyi önce kaybetmek istemiyorsa. Bunu bir tane mesela del isimli bir pointer atacağız ki bu düğüm çöp olarak kalmasın. Sonra top of stack'i bir ilerleteceğiz. Çünkü A düğümü gidiyor, siliniyor. Nasıl ilerletsin? A'nın ilerisi değil mi? Yani top of stack'in ilerisi. A diye bir şey yok elimizde. O zaman önce bir bunu işte del diyelim. Neye vereceğiz? Top of stack'i buraya veriyorum. Daha sonra da yeni top of stack'i belirleyeceğiz. Nedir o? Top of stack'in ilerisi. Next'ini buraya ata dediğiniz an artık top of stack del orayı gösteriyor çünkü artık top of stack nereyi gösterecektir? B düğümünü gösterecektir. Ve burada biz fiziksel olarak da aslında A düğümünü iade edeceğiz. Bu işlemi yaptıktan sonra delete del'in gösterdiği düğümü iade et demektir. Bu şu an A'yı gösteriyor ve bu da buradan bellekten silinmiş olur ve çöp kalmamış olur. Evet, pub fonksiyonu da bu şekilde. Çöp oluşmaması için aslında ben clear'i çağıracağım. Dolayısıyla burada clear çünkü bütün düğümleri temizlediği için artık çöp kalmıyor. O zaman clear kısmına bakalım. Şimdi en kolay işlem burada nedir? Pub işlemi sürekli ilk düğümü siliyor. En kolay elin altında olan düğüm. O zaman burada is empty
olmadığı sürece başına ünlem yerleştiriyorum. Ne yapacak? Aslında pop yapacak. Ve listeyi bu şekilde temizleyecektir. Evet, gördüğünüz gibi demin dizi üzerinde yazmış olduğumuz yığıtı basit birkaç değişiklikle arka planda liste üzerinde çevirdik. Artık yığıt liste üzerinde çalışıyor. Ama kullanan açısından bu bir şey fark etmez. Yani kullanan sadece yığıtın görev yapmasını bekleyecektir. Evet, değerlemeye geçmeden şurada public diye bir şey hatalı yazmışız. Bu şekilde test aynı mantıkta çalışması gerekir. Çünkü biz yığıtın çalışma prensibini değiştirmedik. Sadece arka plan artık liste üzerinde tutulmasını sağladık. Evet, bu şekilde derlediğimizde bakın 10 tabanında demin 16'da işte 16'ya dönüştürünce 10 geliyordu mesela. Yine şöyle bir sayıda işte 16'ya çevirdiğimizde böyle mesela karşılığı geliyordu. Herhangi bir sıkıntı olmadığı aynı mantıkta çalıştığını görmüş olduk. Ve bu videoda aslında yığıt veri yapısını temelde özetledik ve arka planda yığıt ve yığıtı dizi ve liste üzerinde ayrı ayrı gerçekleştirerek nasıl hangi yapılara dikkat etmemiz gerektiğini vurgulamış olduk. Yığıtın bilgisayar biliminde aslında oldukça önemli olduğunu ve birçok alanda kullanıldığını da söylemiş olduk. Ve bir tanesinde mesela sayı taban değiştirmeyi de burada örnek olarak gösterdik aslında. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle.